Yeni videodan herkese selamlar. Bu videoda Bali'de Seminyak bölgesini bol bol göstereceğim ve sizlere buradaki fiyatlar konusunda bilgi vereceğim. Uçak biletinden burada eğlence, otel, bütün her şeyle ilgili fiyatları vermeye çalışacağım. Videoya başlamadan sizden ricam ileri sararak izlemeyin. Çünkü bu şekilde hiçbir şey anlaşılmıyor. Verdiğim bilgilerin yarısını alıyorsunuz, yarısını almıyorsunuz. Bana Instagram'dan bir sürü insan ulaşıyor. Serkan Bey bir şey sorabilir miyiz? Tabii buyurun. Orada sordukları soru benim bir önceki videoda çok detaylı anlattığım bilgiler. Ve benim videolarımı izliyor. Ya ben izliyorum ama görmedim diyor o bilgileri. İşte ileri sararak izlendiği zaman ister istemez anlaşılmıyor. Aynı dizi gibi, yani siz bir diziyi ileri sararsanız o diziden bir şey anlayamazsınız ki. O yüzden atlamadan izlerseniz tam olarak bilgileri alacaksınız. Çok detaylı bir fiyat bilgisi vereceğim. Hem etrafı göstererek, kendimi fazla göstermeden, sizi de sıkmadan tabii ki bu bilgileri vermeye çalışacağım. Hemen videonun başında da bunu söylemek istiyorum. Ankara'da yaşanan o hain saldırıda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı insanlarımıza da acil şifalar ve tabii ki yakınlarına sabır. Biz evet tabii ki çok üzülüyoruz ama biz bunu bir hafta sonra unutuyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. Kim ne derse desin ateş düştüğü yeri yakar. Biz belki bir hafta sonra bunu unutabiliriz, 2 hafta sonra unutabiliriz. Ama o aileler bir ömür boyu onu unutamıyor ve her zaman o açık bir yara olarak kalıyor insanlarda. Çok zor bir durum. Gerçekten çok zor bir durum. Tekrardan başımız sağ olsun Türkiye. Siz etrafı izlerken ben de şimdi fiyat bilgilerine başlıyorum. Videoyu fazla uzun tutmadan, sizi de sıkmadan faydalı bir video olmasını diliyorum. İlk olarak tabii ki uçak biletiyle ilgili başlayalım. Çünkü en önemlisi uçak bileti. Burada fiyatlar tabii çok değişiyor. Ama bunun hakkında bildiğim bazı önemli bilgiler de var. Bunu sizlerle şimdi paylaşayım. Öncelikle eğer Bali'ye gelirseniz sadece Bali değil, sadece Bali değil, bu Tayland olabilir, Filipin, başka ülke olabilir. Uçak bileti alırken direkt uçuşlar her zaman 2 veya 3 kat ödersiniz. Bu bir gerçek. Şimdi Türk Hava Yolları veya başka bir hava yoluyla direkt bir uçuş eğer 3.000 dolarsa, 4.000 dolarsa bu aktarmalı uçuşta çok daha uyguna denk geliyor. Aktarmalı uçuşlar genelde Katar üzerinden, Singapur üzerinden, Bangkok üzerinden yapılıyor ve bunun ortalama gidiş geliş fiyatı 1.000 dolar. Şimdi benim verdiğim fiyatları ve bütün bu barla ilgili eğlence, otel hepsini not alın. Kaç gün kalacaksanız ona göre bir hesap çıkarın. Emin olun bunlar çok net fiyat bilgileri olacak. Şimdi uçak bileti aktarmalı ne dedik? 1.000 dolar dedik. Eğer sen direkt uçuş alırsan bu ister istemez 2.000-3.000 dolara kadar çıkıyor. Peki direkt uçuş çok mu rahat, çok mu daha iyi diğer şeye göre? Bence hayır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki siz otobüste 14 saatlik bir yolculuk yapacaksınız. Siz 2 defa mola vererek veya bir kere mola vererek mi oraya varmak istersiniz, yoksa hiçbir şekilde mola vermeden direkt oraya gitmek mi? İşte bu onun gibi bir şey. Mesela Katar'dan ben her zaman uçtum. Katar'a uçuyorum. Katar'da 4 saat, 5 saat havalimanında bir şeyler içiyorsun. Biraz vakit geçiriyorsun. Daha sonra Bali uçuşuna bindikten sonra 10 saat sonra orada olabiliyorsun. Bir başka rotada Singapur veya Tayland üzerinden de oluyor. Bunların hepsi aynı. Oraya uçarsınız. 4-5 saat bekleme süreci. Bazı uçak biletleri tabii 10 saat oluyor. Onu bakabilirsiniz. Ama genelde çok fazla beklemiyorsunuz. 4-5 saat sonra diğer uçağa bindikten sonra varmak istediğiniz noktaya uçuyorsunuz. İkinci tabii en önemli konu konaklama. Ve şimdi sizlere konaklamayla ilgili aslında çok önemli bilgiler vereceğim. Çok işinize yarayacak. Şimdi burada konaklama 20 dolarla 30 dolar arası birçok konaklama oteller bulabiliyorsunuz. Bu otellerin şöyle ilginç bir şey var Bali'de. Ben bunu başka hiçbir yerde görmedim. Bakın siz Bali'de 20 veya 30 dolara bir otel rezervasyon yaptığınız zaman burada şöyle ilginç bir şey var. Ben burada yüzlerce otel gezdim, gördüm. 50 dolarlık, 60 dolarlık oteller de aynı. Yani kalite burada çıkmıyor. Ne zaman kalite çıkıyor onu da söyleyeceğim. Yani şunu söylemek istiyorum. Senin 30 dolara aldığın bir otel, istersen 60 dolara farklı bir otele, hemen hemen odalar, kalite, servis 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani bir fark olmuyor. Bence hiç 50-60 dolarlık bir otelde değil de 30-40 dolara çok rahat, düzgün oteller bulabilirsiniz. Şimdi siz ortalama 30 dolardan hesaplayın. Kaç gün kalacaksın? 10 gün kalacaksan ona göre hesabını yaparsın. 300 dolar not al.
Eğer 10 gün kalacaksan veya kaç gün kalacaksan 30 dolardan bunu hesapla. Şaşmaz bu. 30 dolara gayet güzel oteller bulabilirsin. Evet, ne dedik? 50 dolarlık 60 dolarlık otellerde sadece konum biraz daha iyi olabiliyor. O 30 dolarlık otellere göre. Ama otelin kendisi, servisin kendisi kesinlikle kalite artmıyor. Kalite ne zaman artıyor biliyor musunuz? Burada 80 dolar 90 doların üstü otellerde kalite artıyor. Yani gittiğin zaman 100 dolarlık otellerde evet gerçekten bir kalite var. Yani o diğer 30 dolarlık veya 40 dolarlık yere göre çok daha iyi, işte havuzu var, çok daha iyi bir spası var, restoranı çok daha güzel, aktiviteler var. Ya bu farkı görüyorsun, hissediyorsun. Ama bu 80 dolardan sonra başlıyor. Yani 80 dolar, 90 dolar, 100 dolarlık otellerde bu var. Bence bu çok önemli bir bilgi. Yani siz ya biraz daha düzgün olsun 50 dolar verelim veya 60 dolar verelim dersiniz. Ama şunu da unutmayın ki diğer 30 dolarlık otelden pek çok bir fark olmayacak. Evet, not alıyorsanız 30 dolar ortalama otel fiyatı için belirleyebilirsiniz. Ama hayır ben lüks istiyorum diyorsan 100 dolardan hesapla. Evet, çarşı tarafından biz ilerledik ve şimdi burada sahil tarafına doğru geldik. Burada devam ediyoruz. Burası Seminyak Beach. Gelelim şimdi restoran, yeme içme fiyatlarına. Burada 5 dolara çok rahatlıkla orta düzey restoranlarda kişi başı yemek yiyebilirsiniz. Evet, 5 dolar ortalama burada çok rahat. Burada bak gördüğünüz şu sahile yakın bölgedeki restoranlarda bile 5 dolara çok rahatlıkla yemek yiyebiliyorsunuz. Eğer daha üst seviye restoranlara giderseniz orada da çok büyük farklar yok. Ödeyeceğiniz rakam 10 dolar, en fazla 15 dolar olur kişi başı, ama bu da çok lüks restoranlardan bahsediyorum. Bir başka seçenekler de burada lokal yemekler yemek. Bu da gerçekten 1-2 doları geçmez. Eğer beğenirseniz, denemek isterseniz 1-2 dolara çok rahatlıkla yemek yiyebiliyorsunuz. Bali'ye gelmişken buradaki ünlü beach club'ları da ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Eğer bekarsanız ve burada eğlence maksatlı beach barlara gitmek istiyorsanız Fins Beach Club'ı kesinlikle tavsiye ederim. Orada eğlence garanti. Çok çılgın ve çok güzel eğlenebilirsiniz. Aileyle geliyorsanız, çoluk çocukla geliyorsanız hemen Fins Club'ın yanında Atlas Beach Club var. Asya ülkelerinde en büyük beach club olarak biliniyor. Bu beach club'larda fiyatlar şöyle oluyor. Girişte ücret almıyorlar. İçeride ne yerseniz, ne içerseniz onu ödüyorsunuz. Şimdi bu tarz beach club'larda içeride localar var. Bunlar 50 dolarla 100 dolar arası kiralanıyor. VIP bölümler oluyor. Ama buraları kiralamak zorunda değilsiniz. Güzel tarafı şu. Siz içeri girip sadece 60 rupiye bir bira içseniz bile orada saatlerce vakit geçirebilirsiniz. 60 rupi de yaklaşık 120 TL yapar. Yani düşünün, 120 TL'ye orada saatlerce eğlenebilirsiniz eğer isterseniz. Yani orada herhangi bir harcama sınırı yok. Beach Club demişken şimdi bir de barlar ve diskolara bahsedelim. Oralarda eğer eğlenmeye giderseniz girişte 5 dolar veya 10 dolar giriş parası alabiliyorlar. Ancak bunu içecek olarak içeride geri alabiliyorsunuz. Aslında ücretsiz oluyor. Sadece verdikleri kuponla içeride bir şey içsin diye 5 dolar veya 10 dolar, bazılarında, hepsinde değil, bu fiyatı alıyorlar. Şimdi içeri geçtiğiniz zaman siz orada da aynı şekilde bir tek bira içerek 60-70 rupidir böyle yerlerde. Yani siz yine 100 TL'ye, 120 TL'ye bir bira içip içeride eğlenebilirsiniz veya daha fazla tabii ki harcayabilirsiniz. O size kalmış. Yani burada disco barlarda da aslında istediğiniz bütçeye göre eğlenebiliyorsunuz. Bali'nin böyle güzel bir tarafı var. Her bütçeye göre eğlence, otel, yeme, içme var. O yüzden zaten Bali bu sebepten dolayı zaten Bali çok turist çekiyor. Yani sadece zenginlere yönelik değil de bütçesi ne olursa olsun herkese göre bir şeyler olması burayı çok cazip kılıyor. Seminyak sahilde gün batımını izlemek için böyle barlara gelebilirsiniz. Beach barlar çok güzel. Burada inanılmaz güzel gün batımı oluyor. Tavsiye ederim kesinlikle. Biz böyle yürümeye devam edelim ve ben de size anlatmaya devam edeyim. Siz de etrafı görmüş olursunuz. Evet, beach barlar dedik, disco barlar demişken ve tabii ki burada gelen bekar veya evliler, beni ilgilendirmez. Burada kadınlarla takılmak istiyorsa en az 50 dolar, burası pahalı. 50 dolar gibi bir rakam isterler ve üstü. 50 dolar ve 100 dolar arası rakamlar isterler.
Bunu açık açık söylüyorum, çekinmiyorum çünkü insanlar çok soruyor. Yani soruyorsanız ben niye çekineyim bunu da söylerim. Bu şekilde bunun da bilgisini sizlere vermiş olayım. Tabii Bali'ye geliyorsunuz ve Bali'de sayısız tapınaklar var, şelaleler var ve birçok aktivite var. Burada neler yapabilirsiniz ve ortalama fiyatlar neler? Ona göre bir hesap yapabilmeniz için size şimdi fiyatları söyleyeyim. Tapınaklara giriş 5 dolarla 10 dolar arası değişiyor kişi başı. Şimdi bazı yerde 4 dolar, bazı yerde 6 dolar, bazı yerde efendim 8 dolar. Bu civarlar değişiyor fiyatlar. Eğer şelaleler de ilginizi çekiyorsa ve oraları da ziyaret etmek istiyorsanız oralar genelde biraz daha uygun oluyor. 3 dolar, 2 dolar, 4 dolar civarı değişiyor. Ama görülmeye kesinlikle değer. Bali'de 20'den fazla çok büyük şelale var ve oradaki atmosfer ve manzara harika. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Bali'deki en büyük sorun burada toplu taşıma maalesef yok. Bali'de bir yerden bir yere gitmek için mecburen motor kiralamanız lazım veya taksiyle gitmeniz lazım. Başka bir seçeneğiniz yok veya tur. Şimdi buraya geldiğinizde eğer motor kullanmayı biliyorsanız motorla Bali'yi gezebilirsiniz. Eğer motor kullanmak istemiyorsanız, buranın trafiğine alışamazsanız burada taksiyle de bir yerden bir yere gidebilirsiniz. Fiyatlar tabii ki gideceğiniz mesafe çok önemli ama yaklaşık 10 dolara, 15 dolara yarım saat veya 40 dakikalık yerlere gidebiliyorlar. Veya Bali'de turlar alırsanız bu şekilde otelden alırlar ve otele tekrar geri bırakıyorlar. Turlar tabii ki en kolayı, en basiti gezmek için. Çünkü rota belli oluyor ve oradaki size eşlik eden rehberler her şeyi bildiği için en kolay gezi türü bu oluyor. Bali'de tabii ki alışveriş imkanları da çok geniş. Burada eğer hediyelik eşya almak istiyorsanız veya tekstil olarak alışveriş yapmak istiyorsanız burada pazarlık şart. Genelde fiyatlar çok uygun ama turistik bölgelerde turistlere tabii ki yüksek rakamlar söyleyebiliyorlar. Siz de pazarlık yaparak istediğiniz şeyleri birkaç yere sorarak çok daha uyguna alma şansınız olur. Böyle yerlerde gün batımını izlemek için akşam Seminyak çok kalabalık olur. Bakın sahil her taraf dolu ama burada gün batımı 6.30'da bitiyor. Saat 7 gibi 8 gibi burada kimseyi bulamazsın. Herkes buradan oteline gider, hazırlığını yapar ve gece bara gidecekse bara gider veya eğleneceği mekana gider. Burası akşam saat 8'de tanıyamazsın. Hiçbir tane insan göremiyorsun. Ama bu saatlerde şu anda saat 5.30 tam gün batımı başlıyor. Buralar her zaman böyle dolu oluyor. Ve sizlere Ocak ayında da burayı göstereceğim. Ocak ayında bile burada denize giriliyor. Hava her zaman 28-30 derece. Çok sıcak ve şu anda yağmur sezonu. Onu da söyleyeyim. Ve yağmur sezonu olmasına rağmen ortamı görüyorsunuz. Tabii Bali'de vazgeçilmez sörf. Buralarda çok meşhur. Yüzmek için pek uygun deniz yok açıkçası. Ama burada eğer sörf için geliyorsanız bir numara zaten Bali bu konuda. Bali'de daha sakin deniz Amet bölgesinde ve Singaraja bölgesinde bulunuyor. Oralarda yüzülebilecek deniz daha fazla. Bu bölgeler çok dalgalı ve her zaman aslında dalga böyle var. Ama şunu da eklemek istiyorum. Eğer Bali'ye gelirseniz ve zamanınız, vaktiniz varsa burada Gili Adası'na giderseniz, Gili Adası bildiğiniz küçük Maldivler diyorum ben oraya. İnanılmaz güzel, dalga yok. Tam deniz tatili için. Kesinlikle Gili Adası'nı not alın. Eğer küçük Maldivleri görmek istiyorsanız orası Gili Adası. Oraya da tekrar gideceğim kesinlikle. Çok sevdiğim bir yer. Şnorkel de yapılıyor. Eğer dalış veya şnorkel düşünüyorsanız Bali'de bu çok yaygın. Birçok köşesinde var. Yaklaşık 40 dolarla 60 dolar arası değişiyor. Burada güneşlenen bir köpek. Zaten karalmış karalacağı kadar daha hala güneşleneceğim diye bak bekliyor burada. Ortam çok güzel. Yani buranın enerjisi gerçekten çok yüksek. Seminyak çok güzel bir bölge. Ailelere tavsiye ederim. Bekarlara tavsiye ederim. Burası Kuta'ya çok yakın. Buradan Kuta'ya da çok rahatlıkla gidebilirsiniz. Disko barlara gidebilirsiniz. Eğlence mekanlarına gidebilirsiniz. Burada AVM'ler var. Alışveriş imkanları da çok. Eğer alışveriş demişken burada teknolojik ürünler almak istiyorsanız AVM'ler var. Bali Mall Galeria'yı tavsiye ederim. Orada birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Gerek telefon, laptop, PlayStation her şey var. Oralardan bakabilirsiniz.
Evet, bu video buraya kadar olsun. Kısa ama öz bir video yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur sizlere. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Bali'den, Seminyak'tan hepinize selamlar, sevgiler. Bana derler müzikler gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var. Gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.